Uzay çöplüğü ve Kessler sendromu. Dünyanın yörüngesinin bir uzay çöplüğüne döndüğünü uzun zamandır duyuyoruz. Peki ama bu çöplük daha ne kadar büyüyebilir? Bunun ne gibi etkileri olur? Çarpışmalar ortaya çıkmaz mı? Çarpışmaların etkileri neler olur? Ve benzeri soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Kessler sendromu nedir? Şu anda dünya yörüngesinde binlerce yapay uydu, her daim 6-8 astronotun görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Bu uydulardan bazıları görevlerini tamamladıklarında ya mezarlık yörüngesine itilirler ya da yavaş yavaş irtifa kaybederek dünyaya yaklaşır ve yanana kadar gezegenimizin etrafında varlıklarını sürdürürler. Kessler sendromu, dünya yörüngesine gönderilmiş olan nesnelerin uydular, teleskoplar, araştırma araçları ve benzeri çarpışarak daha fazla uzay enkazına yol açması, uzay enkazının artışının da çarpışma olasılığını arttırması anlamına gelen duruma verilen isimdir. Kessler sendromu nelere yol açabilir? Bu uzay enkazları LEO'daki, yani parantez içinde çoğu uzay aracının hareket ettiği yörünge, görevine devam ederken araçlardan birine çarpma ihtimali her geçen gün artmaktadır. Üstelik her bir çarpışma uzay enkazı parçalarının artmasına yol açmaktadır. Gönderilecek olan yeni araçların bu enkaz buluntusundan kaçınmalarını sağlayacak bir şekilde fırlatılmaları her gün daha da zor bir hale gelmektedir. Yani LEO'nun uzun vadeli kullanımı tehlikeye girmiş durumdadır. 2014 yılı verilerine göre dünya yörüngesinde dönen devletlerin ve şirketlerin kullandığı aktif uydu sayısı 2000. Parçalanmış cisimler çok küçük oldukları için tespit etmek epey zor. Tahminlere göre düşük yörüngede dolaşan 1 santim ila 10 santim arası büyüklükteki nesne sayısı, yani çöp sayısı 600 bin. Bazı bilim insanlarına göre Kessler etkisi kaçınılmaz sonken bazı bilim insanları insanlığın uzay çöpleri sorununa karşı çözüm yolları üreteceğine inanmaktadır. Uzay çöplerinin tehlikeli hale gelmesiyle bazı kurum ve firmalar çöplere karşı bir takım projeler geliştirmişlerdir. İsviçre Uzay Merkezi tarafından 2012 yılında uzay çöpleri için Clean Space One, Temiz Bir Uzay isimli proje başlatılmıştır. Projeye göre yörüngeye gönderilen bir temizleme aracı büyük parçaları toplayarak atmosfere gönderecektir. Atmosfere giren parçalar sürtünme kuvveti sayesinde yanacak ve böylece büyük boyutlu çöpler temizlenecektir. Proje resmi olarak hala devam etmekte fakat kaynak sıkıntısı yüzünden yavaşlamış durumdadır. Bir başka projede Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği D-Orbit isimli projedir. Bu projede ağ fırlatarak büyük parçaları yakalayan bir uzay aracı yörüngedeki çöpleri toplayarak atmosfere bırakacaktır. Bu projelerin yanında NASA ve JAXA, Japon Havacılık Uzay Ajansı, bazı projeler üzerinde çalışmaktadır. NASA, güçlü lazerler kullanarak küçük boyutlu çöpleri buharlaştırmayı hedeflemektedir. Japonların projesi ise manyetik alan yayarak çöplerin hızını azaltan ve böylece atmosfere girmelerini sağlayacak bir temizleme aracı üretmektir. Ne yazık ki Japonların projesi 2017'de test edilmiş ve başarısız olmuştur. Sandra Bullock ve George Clooney'in başrollerini oynadığı Gravity isimli filmde buna benzer bir gerçekliği gözler önüne serdi. Aslında Gravity, Kessler sendromu olarak bilinen bir teoriden besleniyordu. 1978 yılında NASA'da görevli bilim insanlarından Donald J. Kessler, yörüngedeki devasa iki objenin çarpışmasıyla yıkıcı bir zincirleme reaksiyonunun başlayabileceği fikrini öne sürmüştü. Gezegenin yer çekimi yüzünden enkaz yörüngede dönmeye devam edecek, bu yüzden belki de birkaç yüzyıl boyunca uzaya roket fırlatamayacağız. NASA, olası bir kaza durumunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan insanları hızlıca tahliye edebilecek bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bunun için Can Kurtaran Botu projesi başlatıldı. Bütçe kısıtlaması yüzünden NASA bu olaya el atamıyor. Ama anlaşma imzaladığı Boeing, Sierra Nevada Corp,
ve SpaceX gibi firmaların çalışmalara başlanmasını istedi. Projeye göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirilecek bir kaçış potu bulunacak. Halihazırda istasyon üzerinde kilitli halde 2 adet Soyuz kapsülü bulunuyor. Ancak bunların istasyondan ayrılması, gerekli verileri alıp yörüngeden gezegene iniş yapması oldukça zaman alıyor. Yeni proje ile hızlı bir şekilde istasyondan doğruca yeryüzüne inecek bir can kurtaran botu yapılması amaçlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi 2024'e kadar devam edecek. Henüz bu projenin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor. Ancak özel havacılık firmalarının teknolojik seviyesi sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu proje gerçeğe dönüşebilir. Evet, uzay çöpleriyle alakalı da bahsedeceğim şeylerden birincisi, şu an bu makalede bahsettiğim sayı her geçen gün artıyor. Yani özellikle Çin'di yanılmıyorsam, Çin'in bir tane bu projeye yönelik yaptığı uydu yok etme deneyinde bir tane kendilerine ait eski bir uyduyu yok etmek için nükleer bir füze fırlatıyorlar. Bu da daha fazla parçanın takip edilemez derecede uzay yörüngemizde yer almasına neden oldu. Çin'in belki niyeti orada iyiydi ama yaptıkları şey yüzünden de böyle bir ters tepkiye neden oldular. O yüzden uzay çöpleri için yapılacak projelerin herhangi bir şekilde birbirleriyle çarptırılarak değil de tamamen toplayıcı nitelikte olup atmosfere girdirterek yanma gibi ufak cisimleri, bu ufak cisimler için bunu söylüyorum, bu tarz bir proje ilerletmeleri gerekiyor. Ya da NASA'nın makalede de bahsettiğim gibi direkt lazer tarzı şeylerle bu ufak maddeleri yakarak düşünüyor ki NASA zaten şu anda halihazırda bu 10 santimden büyük uzay çöplerini takip eder vaziyette radarları bulunuyor. Ama tabii bunun haricindeki ufak cisimler Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara çarpmayı veya istasyona çarpmayı geçin, tekrar dünya atmosferine girerken de sıkıntı çıkartabiliyor. Yani 10 santimden büyük olanları düşünelim, yani bir ne kadar diyeyim size, 10 metrelik bir şeyi düşünün. Haliyle uzaydan atmosfere girerken bayağı bir sıkıntı olur. Belki yeryüzüne de ulaşabilir düştüğünde. Bunları böyle planlı ve gerçekten iyi projelerle idare ettirip devletlerin de biraz bu konuda destek olup bir uzay ajansı üzerinden bu projenin yürütülmesi gerekiyor. Ama hiçbir devlet buna maliyet ayırmayı düşünmüyor. Çünkü uzaya ayrılacak maliyet yok gibi düşünülüyor. Yani ne diyeyim size, bir gelişme sağlamayacak gibi düşünen ülkeler de mevcut. Ve bu ileride ancak böyle çok büyük problem teşkil edecek ki o zaman ülkeler muhtemelen bunda birlik sağlayacaktır. Şu an için Japonya'nın başlattığı proje başarısız oldu ama tekrar bir proje yaptıklarını biliyorum. Az çok duymuştum. Amerika'nın zaten NASA bununla ilgili bütçesi olmasa da proje üzerinde düşünüyorlar. Aslında biraz maliyetten kaçınıyor bütün uzay ajansları. Bu maliyetten kaçmaları da bir süre sonra problem teşkil edecektir illaki. Belki özel şirketler bu konuya el atabilir diyebilirim. Evet, bu videoda da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.